Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için metroyu kullanacağım ben. Gelecek istasyon Sabiha Gökçen Havalimanı. Hem online check-in yapacağız hem de bagajlarımızı otomatik olarak vereceğiz. Şimdi harç pulunun nasıl alındığını göstereceğim size. A, B, C. Sonra bagaj bırak diyor. Ben bagajımı buraya bıraktım yatay şekilde. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yüksel Topal. Bugün size İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na nasıl gidilir? Havalimanından uçuş kapılarına nasıl geçilir? Havalimanı karışık mı, büyük mü, değil mi? Bunların hepsini anlatacağım. Özellikle İstanbul'a dışarıdan gelen, şehir dışından gelenlere kolaylık olacağını düşünüyorum bu videonun. Onlara yardımcı olacağını düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş başlıyoruz. Önce havalimanına nasıl gideceğiz? Ona bir bakacağız. Onun alternatiflerini anlatacağım size. Ondan sonra da havalimanının içerisini tanıtmaya başlayacağım. Görüşmek üzere. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için aslında 3 tane metot var. Bunlardan bir tanesi Anadolu yakasında olanlar için metro. Diğeri hem Anadolu hem Avrupa yakasında olanlar için Havabas. Üçüncü seçenek ve en pahalı olan da elbette taksi. Şu anda Anadolu yakasındaki Kadıköy'deki Havabas'ın olduğu yerdeyim. Burası Kadıköy'ün iskeleye yakın noktadaki otobüs duraklarının bulunduğu lokasyon. Bu lokasyonun içerisinde hem İstanbul Havalimanı'na giden Havaisler hem de Sabiha Gökçen'e giden Havabaslar kalkıyor buradan. Yaklaşık yarım saatte bir seferleri var. Şu an gördüğünüz bu sefer saatleri güncel sefer saatleri. Bu Havabasların aynı şekilde Avrupa yakasındaki noktalardan da kalkış yerleri var. İnternet sitesine girip onları oradan da görebilirsiniz. Ama Anadolu yakasından diğer bir alternatif havalimanına gitmenin en ucuz ve aslında hızlı diyebileceğimiz diğer alternatif metro. Şimdi buradan metroya geçeceğiz ve metro ile nasıl gidilir ona bakacağız. Şimdi Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için metroyu kullanacağım ben. Metro nerede biliyor musunuz? Kadıköy'de bulunan Beşiktaş iskelesinin hemen yanında. İskeleyi görüyorsunuz zaten arkamda. Metroyu da biraz sonra göstereceğim durağını. O da hemen bu iskelenin yanında. Şimdi diyeceksiniz ki oh ne güzel anlatıyorsun da metroya nasıl bineceğim? Evet, İstanbul kartıyla bineceksiniz. Diyeceksiniz ki İstanbul kartım yok, onu nasıl alacağım? O da basit. İçeriye girince göstereceğim. Cihazlar var. Cihazlardan rahatlıkla kendinize İstanbul kartı alıp yine cihazlardan yükleme yapıp metroyu hemen kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı yapmayın. İşte bakın, iskele burası. Metro istasyonu da burası. Şimdi buradan metro istasyonundan giriş yapıp iniyoruz. Arkadaşlar işte bakın, İstanbul kart satan cihazlar bunlar. İsterseniz buradan seçim yapıp direkt İstanbul kartı da alıp hemen yüklemesini yapıp kullanmaya başlayabilirsiniz. İki çeşit ödeme şekli var. Bakın, nakit var, kredi kartı var. Basit, kredi kartıyla öderseniz şuradan temassız ödüyorsunuz veya temassız özelliğiniz yoksa kartınızı kullanıyorsunuz veya nakit ödüyorsunuz. Hiç fark etmiyor. Eğer bir İstanbul kartınız varsa şayet onu da kartınızı yaklaştırınız. Burada İşleminiz yapılıyor. Nakit yükleme için para girişi yapınız veya kartla ödeme için kredi banka kartı tuşuna basınız. Benim biraz param varmış, yüklemeyeyim ben şimdilik. Alıyorum. Yani şöyle diyeceğim o ki İstanbul kartını nasıl alacağım, metroyu nasıl bileceğim diye dert etmeyin. Hemen metroya geldiğiniz zaman sorun gösterirler. Küçük basit cihaz var burada. Cihazla kartınızı alıp içine yüklemenizi yapıp ondan sonra şuradan geçiş yapıp metroya gidebiliriz. Şimdi metroya gidip havalimanına geçelim. Yolculuk yaklaşık 50-55 dakika falan sürecek. Kartı temassız okutuyoruz.
Şimdi burası bir de ilk durak olduğu için şey yapmayın, stres yapmayın. Hangi tarafa bineceğim, o tarafa mı gideceğim, bu tarafa mı gideceğim, diğer taraftaki metroya mı bineceğim, bu taraftaki, kafanızı hiç karıştırmayın. Burası ilk durak. Zaten buraya gelen metro duruyor ve geri dönüyor, devam ediyor, gidiyor. Onun için gelen ilk metroya bineceksiniz. Sıkıntı yapmayın. Yaklaşık 55 dakika süren yolculuk böyle bir rota takip edecek. Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar. Gelecek istasyon Sabiha Gökçen Havalimanı. Sayın yolcularımız, Sabiha Gökçen Havalimanı bu yöndeki son istasyonumuzdur. Havalimanı terminaline bilet holu katından geçiş yapabilirsiniz. Yaklaşık 50-55 dakika süren bir yolculuktan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldim. Turnikelerden çıkıp sola döndüm. Uzun bir koridor var önümde. Şimdi bu koridoru takip edip havalimanının girişine ulaşacağız. 50-55 dakika havalimanından burası sürüyor. Buradan kapıya gitmeniz yani ilk giriş anına gitmeniz bir 3-5 dakika alabilir. Zaman planlaması yapmanız anlamında söylüyorum. Yoğunluğa göre de kalabalık olabilir. Birinci güvenlik noktası. Biz oraya birinci güvenlik diyelim. Zaman planlamanızı ona göre yapın. Biraz sonra detaylarını açıklayacağım. Şimdi birinci güvenliğe doğru devam ediyorum. Şimdi burası ilk güvenlik noktası. Metrodan gelişte. Burada çok fazla yoğunluk yok. Biz buraya birinci güvenlik diyelim. Aklımızda öyle kalsın. Gördüğünüz gibi çok fazla bir yoğunluk yok. Buradan geçiş yapıyoruz şimdi. Sonra yürüyen merdivenlerle yukarıya doğru çıkıyoruz. Yürüyen merdivenlerden ilk çıktığımız yer gelen katı. Şu noktadan yurt içi veya yurt dışından gelişlerde buradan çıkıyorsunuz. O da aklınızda olsun. Sabiha Gökçen'e gelirsiniz. O kapıdan çıkar çıkmaz hemen şuradaki yürüyen merdivenden aşağı inerek metroya ulaşıp buradan Kadıköy'e gidebiliyorsunuz. Şu an ilk geldiğim yer, dediğim gibi gelen katının olduğu yer. Ama biz buradan ne yapacağız? Dış hatlara gideceğiz. Onun için bakın hemen yürüyen merdiven burada, tekrar göstereyim. Yürüyen merdivenden çıktık. Çıkar çıkmaz hemen sol tarafımızda asansör var. Asansörü kullanacağım. Ve giden yolcu katına çıkacağım. İkinci kat. Evet, asansörden ikinci kata çıktık arkadaşlar. İsterseniz yine yürüyen merdivenleri falan kullanıp buraya öyle de çıkabilirsiniz. Buraya ilk geldiğinizde diyeceksiniz ki abo yüksel, burası nasıl bir kalabalık? Çünkü bakın diğer otobüsle vesaireyle gelirsiniz, buradaki güvenlik noktası arkamdaki daha da kalabalık. Burada biraz daha fazla vakit kaybediyorsunuz. Metro ile geldiğiniz zaman geçtiğiniz noktadaki güvenlik noktasında o kadar zaman kaybetmiyorsunuz ama bu otobüsle gelinen bölüm burası biraz yoğun. İlk olarak şunu söyleyeyim. Havalimanının içerisinde evet kalabalık ama kafanızı karıştırmayın. Şöyle A, B, C, D, E şeklinde şöyle de çevireyim. Bir daha göstereyim. Bakın. A, B, C, D, E diye kontuarlar var. Çekim işleminizi yapacağınız kontuarı öğrenmek için yine hemen karşımızda bir tane ekran var. Havalimanlarında bulunan standart ekranlardan.
buradan hangi kontuarda işlem yapacaksanız o kontuara geçebilirsiniz. Dediğim gibi bakın numaralar burada yazıyor. A, B, C, D, E şeklinde. Şimdi bizim buradan yurt dışı uçuşlarımız genellikle Pegasus ağırlıklı biliyorsunuz. Burası Pegasus'un operasyonlarını gerçekleştirdiği yer Sabiha Gökçen Havalimanı. Ama özellikle turistlerin de çok yoğun bir şekilde kullandığı havalimanından bir tanesi. Ben şimdi asansörden çıktım. Çıkar çıkmaz sola döndüm. Sola döner dönmez bakın size burada önemli bir iki tane şeyi göstereceğim. Hemen sola dönüp geldikten sonra burada görüyor musunuz? GS Store yazılı bir dükkan var. GS Store. Bunun önünde burada makineler var. Bu makineler, insanlar burada görüyorsunuz, çekim işlemlerini yapıyorlar. Biletlerini alıyorlar. Uçuş kartlarını alıyorlar. Hatta arkadaşlar bagajlarınıza, kabin altına verilen bagajlarınızı barkodlarını da buradan alıp hiç şu kalabalığa girmeden, şuradaki kalabalığa hiç girmeden uçağa geçebiliyor. Evet, şimdi özetleyecek olursak buradan hem check-in'imizi yapacağız hem de büyük bagajımız dahil o bagajımızın barkodunu alacağız ve hiç şey yapmadan içeriye geçebileceğiz. Ama benim tavsiyem şu ki check-in işleminizi şeye bırakmayın. Buraya bırakmayın. Check-in işleminizi daha önce yapın, her zaman söylediğim tavsiye. Ama bagajınızı burada yerleştirip şey yapabilirsiniz. Barkodunuzu alabilirsiniz. Şunu söyleyeyim, bagajınızı buraya koyduğunuz zaman eğer şayet tartmak isterseniz de buraya koyduktan sonra ne kadar geldiğini ölçmek için de arka tarafa geçip arka taraftan buradan ağırlığına bakabilirsiniz. Benim 11,5 kilo yandık. Şimdi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hem online check-in yapacağız hem de bagajlarımızı otomatik olarak vereceğiz ve göndereceğiz. Hiç şu kalabalık olan check-in sırasına girmeyeceğiz. Şimdi bunun için önce burada başla diyorum cihaza. Dil seçeneği var gördüğünüz gibi. Türkçeyi seçtim. Diyor ki belge okutarak giriş kartı. Buraya kimlik kartı, biniş kartı veya pasaport numaranızı, bunlardan herhangi birini girebilirsiniz. Ben pasaportumu deneyeceğim. Pasaportumu ters çevirdim ve koydum. Buraya anladım diyorum. 2 kişiyiz biz. Sadece kendiminkini seçiyorum şimdi. Devam et dedim. Burada beni kabin bagajıyla alakalı bilgilendiriyor. Diyor ki işte kabin bagajınızın ebatı bu kadar olması lazım vesaire şeklinde. Anladım diyorum. Sonra bagaj bırak diyor. Ben bagajımı buraya bıraktım yatay şekilde. Yani isterseniz bagajınız yoksa direkt biniş kartını oluştur da diyebilirsiniz. Ben bagajımı bıraktım buraya. Seçtim bu seçeneği. Eğer 2 tane bagajınız varsa 2 parça, her birini ayrı ayrı tartmamız lazım. Bu önemli. Devam et diyorum. Bagajımın ağırlığı 7 kilogrammış. Benim 20 kilogram bagaj hakkım varmış. Devam et diyorum. Sonra diyorum ki bagaj etiketi yazdır. Buradan bagaj etiketini yazdırıyor. Bagaj etiketimi aldım. Ve çantamın şöyle herhangi bir yerine bagaj etiketimi yapıştırdım. Sonra diyor ki bakın bir bagaj daha bırak. Bu çantamı aldım ve diğer ikinci bagajımı koyuyorum. Şimdi bir bagaj daha bıraktım.
Onun da ağırlığına 7 kilo dedi yine. Devam et, 6 kilo dedi, düzeltiyorum. Devam et dedim. Bagaj etiketi yazdır. Evet. Bunun içinde çıktı. Yine bunun da etiketini bu şekilde yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Sonra diyor ki bakın, biniş kartını oluştur. Yazdır diyor. Biniş kartımı yazdırıyor. Biniş kartımı aldım. Buradaki işlemimiz bitti. Şimdi bagajlarımı teslim edeceğim. Ve o barkodumuzu aldıktan sonra F ya da G kontuarlarının bulunduğu yerde bagajınızı barkodunu okutup gönderebiliyorsunuz. Nasıl? İşte böyle. Arkadaşlar şimdi bagajımızı, 2 tane bagajımız var. Biraz önce etiketini koymuştuk. Birini koydum. 2 parça benim hocam. Sarita, if you go stay on the queue, I'm coming. Sarita, this one. Buraya yerleştiriyorum. Sarita, entrance here. Burada etiketimiz okunuyor. Ve çantamızı gönderiyoruz. Dolayısıyla bu kalabalık olan, çok yoğun olan, özellikle Sabiha Gökçen'deki gibi kalabalık olan sıraya girmemiş oluyoruz. İşte bu kadar basit. Yine genelde buraya gelmeye bırakmadan yapmanız gereken şeylerden bir tanesi de yurt dışı çıkış harcını ödemeniz. Yani yurt dışı çıkış harcınızı da online olarak ödemenizi tavsiye ediyorum ve öyle almanızı. Ama oldu ki almadınız ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda almak istiyorsunuz. O zaman Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan makineler var. O makinalardan harç pulunu alacağız. Ben de almadım, bugün size özellikle göstereyim diye. Şimdi harç pulunun nasıl alındığını göstereceğim size. Harç pulu nerede? İşte bakın şurada. D kontuarı, CD yazıyor ya. D kontuarının hemen karşısında harç pulu yazıyor. Bakın burada yurt dışı harç pullarının olduğu, satıldığı makineler var. İşte bu makinalardan harç pulunuzu alabiliyorsunuz. Ben de harç pulumu nasıl alındığını şimdi size göstereceğim. Şimdi harç pulunu almak için bana burada 2 tane seçenek sunuyor. Gördüğünüz gibi diyor ki kredi kartı veya nakit. Ben kredi kartıyla alacağım. Kredi kartını seçiyorum. Kaç tane pul almak istiyorsunuz? 10 taneye kadar gördüğünüz gibi makineden pul alabiliyorsunuz ama sizin için önemli olan tabii yurt dışına çıkarken şu an için lazım olacak olan bir tane pul alınması. Sonra diyor ki işte bir tane pul. Buraya kartımı tutuyorum. Kartımın temassız özelliği var. Çekiyorum. Aşağıya harç pulumu attı. Olay bu kadar. Bitti. Şimdi check-in işlemimizi hallettik. Bagajımızı verdik. Geliyoruz arkadaşlar. Çıkış pasaport polisinin olduğu yere. Bu da F ile G kontuarının arasında bulunan bölgede hemen karşı tarafında. Yani bugün Allah'tan çok bir yoğunluk yok. Arka tarafın pasaport geçiş noktası. Dediğim gibi şöyle göstereyim tekrar yerini. F ile G kontuarının arasında kalan bölge. Buradan şimdi pasaporta geçiyoruz ve pasaport noktasından arka tarafa geçiş yapacağız. Pasaport polisinden hemen geçer geçmez bizi artık ikinci güvenlik karşılıyor arkadaşlar. Bildiğiniz
normal havalimanı rutini. Şimdi ikinci güvenlikten geçeceğim. Arkadaşlar ikinci güvenlikten geçtik. Bu arada size enteresan tiyolar vereyim. İki tane 0.5'lik suyum hiç sıkıntısız, sıfır sıkıntı geçti yani. Hiçbir şey demediler. Geçer geçmez sağ tarafta Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hemen, ben adını söylerken benimle sürekli dalga geçtim. Duty free. Duty free diyorum, dalga geçiyorsunuz. Onun için yapacak bir şey yok. Duty free'ye geliyorsunuz. Duty free'de biraz dolaştıktan sonra biraz sonra kapıları göstereceğim size. Hangi kapılara nasıl geçeceğimizi izah edeceğim. İkinci güvenlikten geçtikten sonra hemen sağa dönüyorsunuz. Duty free'nin düzeltiyorum. İçinden geçiyorsunuz. Geçtikten sonra hemen kapı yönlendirmeleri karşımıza çıkacak. Yani şu yönlendirmeler. İşte bakın burada kapı yönlendirmeleri çıkıyor. Bu yönlendirmelerle kapınıza doğru gidiyorsunuz. Eğer kapınız belli değilse fark etmez. Hemen bu sol tarafta herhangi bir yerde oturun, dinlenin. Kapınız belli olunca buradan bakar. Ondan sonra kapınıza doğru hareket edersiniz. Uçağa binmeden bir sigara içmem gerekiyor diyorsanız eğer hemen yine kapıları takip ettikten sonra sağa doğru devam ediyorsunuz. Bu 202B yazan kapı var. İleride göreceksiniz birazdan. Ben sigara içmiyorum ama size göstermek için gidiyorum. Orada bir sigara içme terası var. Oradan sigaranızı içip uçağınızın kapısına geçebilirsiniz. İşte burada arkadaşlar Gate Cafe diye bir kafe var. Bu kafenin olduğu yerden içeriden geçtiğiniz zaman buraya kokular bana yabancı değil. Kendinizi burada yorum yapmayın. Burada sigara içebilirsiniz. 201 nolu kapıyı geçince. Havalimanına son dönemde ikinci bir pist daha açıldı. Yoğunluk biraz hafiflesin diye. Burada uçaklara giderken bir kısmını direkt gate'lerden direkt uçağa geçerken büyük çoğunlukla da shuttle araçları kullanılarak, otobüsler kullanılarak shuttle'larla geçiyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda size anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa aşağı yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bana sorabilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum. Videoyu burada kapatıyorum. Kanalıma abone olur, beğenir ve arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.